Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir çanta yapım videosuyla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz bu patchwork model örgü hasır çantasına çalışacağız. Bu hasır çantası dünyaca ünlü bir markada çalışmış ve birçok boyut ve ebatta çalışmış. Clutch ebatında çalışmış, küçük boy, kol çantası çalışmış ve benim şu an yaptığım gibi büyük kol çantası çalışmış. Çalışılan çantaların görsellerini de şöyle yukarıya bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle elimde olan bu büyük örgü hasır patchwork çantayı konuşacağız. Dilerseniz öncelikle çantamızın ebatlarına gelin bakalım. Daha sonra yapım aşamasına geçelim. Çantamızın taban ölçüsü ortalama olarak 33 santim. Boyu ortalama olarak 14 santimde eni arkadaşlar. Çantamızın şöyle ağız kısmından uçtan uca ölçüsü ortalama olarak 45 santim. Çantamızın taban kısmından ağız kısmına kadar olan ölçüsü ortalama olarak 28 santim arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu modelde en büyük boyunu çalıştım. Çantamızın içini bu şekilde astarlama yaptım. Dikiş bilmeyenlerin de rahatlıkla yapabileceği bir astarlama metodu. Videonun devamında detaylı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Bütün püf noktalarına ve teknik detaylara yer verdim. Çantamızın bu şekilde bir sap kısmı var arkadaşlar. İç kısmında da böyle açma kapama için mıknatıs yerleştirdim. Çantamızı örmek için tuhafiyelerde böyle çile halinde satılan kağıt iplikleri aldım ve bunları sararak çalıştım. Herhangi bir markaya ait değil arkadaşlar. Siz de çevrenizde bulunan herhangi bir çile halinde olan kağıt iplikle çalışabilirsiniz. Ortalama olarak 400 gram ile 500 gram arası kağıt iplik yeterli olacaktır. Bu da 2 çile kağıt ipliğe hemen hemen denk gelmekte. 3,5 milimde yün tığı kullandım arkadaşlar. 56 adet bu şekilde görmüş olduğunuz motiflerden ihtiyacımız olacak. Bu motifleri birleştirerek çantamızı oluşturuyoruz. Yapım aşamasını çok detaylı bir şekilde şablonlarla size anlattım. İlk defa örecek arkadaşımız bile çok rahat bir şekilde çantayı örebilecek. Videonun devamlarında var. Çantamızı motiflerle oluşturuyoruz. Ön ve arka 2 parça, yanlar 2 parça ve bir tane de taban olmak üzere toplamda arkadaşlar 5 parça elde edeceğiz. Daha sonrasında ise bu 5 parçayı birleştirerek çantamızı tamamlayacağız. Dediğim gibi arkadaşlar bu çanta büyük kol çantası olan çantayı çalıştım. Ben daha çok böyle bu tarz çantaları çok seviyorum. Kendim de kullanmak için bu boyunu çalıştım. Şimdi gelelim markanın diğer çantalarına. Patchwork modeli nasıl çalışmışlar? Arkadaşlar 3 modelimiz var. Dediğim gibi bir tanesi büyük kol çantası dediğimiz bu çantamız. Bunun için 56 adet motife ihtiyacımız var. Ön ve arkada 20'şer adet, yanlarda 8'er adet, bir de taban kısmımız var. Gelelim küçük kol çantasına. Hemen görselini de şuraya ekleyeceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Küçük kol çantamız için 36 adet motif ihtiyacımız var. Ön ve arkada 12'şer tane, yanlarda ise 6'şer tane. Tabii ki bu küçük kol çantasının da arkadaşlar taban kısmı olacağı için bir de tabana ihtiyacımız var. Gelelim clutch çanta modeline patchwork. Bunda da arkadaşlar sadece 24 adet motif ihtiyacımız var. 12 ön ve arka olmak üzere kenarlardan birleştirme yapıyoruz ve clutch çantamızı tamamlıyoruz. Bu çantamızı detaylı bir şekilde anlattım. Eğer diğer modelleri de örmemi istiyorsanız yorum olarak bırakın. Onları da listeme alayım, sizin için hazırlayayım. Çantamızın detaylı yapımına geçmeden önce sizden ricam hala daha kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Aboneliğim ücretsiz arkadaşlar. Videoları da beğenirseniz daha çok arkadaşımıza ulaşmak için vesile olmuş olursunuz. Arkadaşlar çantamızın yapımında öncelikle bir tane motif yaparak başlayacağız. Ve bu yaptığımız bir motiften aynı motiften 56 adet yapmamız gerekiyor. Dilerseniz buyurun ilk motif yapımını anlatarak videoya başlayalım. Motifimi yapmak için hemen öncelikle bir kilit işlemi uyguluyorum. Kilit yaptıktan sonra 11 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane zincir çektikten sonra alttaki ilk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmekten itibaren her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Zincirimin sıra sonuna kadar devam edeceğim. 10 tane sık iğneye ulaşacağım. Sık iğnelerimizi yaparken de bir yandan elimizle de bastıralım, el ütüsü yapalım. Kağıt ipliği böyle bu şekilde kendiniz elinizle form vererek düzgün olmasını sağlayabilirsiniz. Evet, son sık iğnemi de yapıyorum. Ve böylece birinci sıram bitmiş oluyor. Motifimde ilk sıram bitti. Şimdi bir üst sıraya geçmek için 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Örgümü çeviriyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Hemen bakın şuradaki dip noktasına batıyorum. Ve burada modelimizde hemen bakın motifimizde su yolu kısmını yapacağız. Motifimiz bir sıra sık iğne, bir sıra su yolu. Bir sıra sık iğne, bir sıra su yolu olarak gidiyor. Şimdi ikinci sırada su yolunu yapacağız. Bunun için bakın 2 tane zincir çektim. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Hemen dip noktasına batıyorum. Arkadan bir tane ilmek çıkartıyorum. Hafiften uzatıyorum ilmeği. Daha sonra bir tane daha tığımın üzerine ilmek alıyorum. Bu sefer yanındaki boşluğa batıyorum. Hemen yanındaki ilmek boşluğuna batıyorum. Tekrar çıkartıyorum. Bakın tığımın üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek varken 5'ini birlikte çıkıyorum. İlk örneğimi yaptım. Devam ediyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Bu sefer arkadaşlar bakın bu bir önceki ilmekten batıyorum. Tekrardan ilmeğimi arkadan çıkartıyorum. Tığımın üzerine 3 tane ilmek var. Üzerine alıyorum tekrar. Bu sefer yanındaki ilmeğe batıyorum. Çıkıyorum. Tığımda 5 tane ilmek varken 5'ini birlikte çıkıyorum. Devam ediyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Bakın şu noktaya, bir önceki noktaya batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Hafif de uzatıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Ve bir sonraki ilmeğe batarak ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 5 tane ilmek varken 5'ini birlikte çıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın. Hafiften ilmeklerimi uzatıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın bir önceki ilmekle battığım noktadan tekrar batıyorum. Tekrar aldım. Bu sefer yeni ilmeğe batıyorum. Ve 5'ini birlikte çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Bir yandan da bakın şöyle el ütüsü dediğimiz elimizle bastırarak kağıt ipliğimize şekil vermeyi unutmayalım. Tığımın üzerine alıyorum. Bir önceki ilmekten batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Tekrardan bu sefer yanındaki ilmeğe ve 5'ini birlikte çıkıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir önceki ilmeğe batıyorum. Çıkartıyorum. Tekrar aldım. Bakın son ilmekteyim. 5'ini birlikte çıkartıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bakın son ilmeğe battım ve çıkardım. Yalnız dikkat, burada her bir ilmeğe çift batıyoruz aslında. Çift batıyormuş gibi oluyor modelimizde. Şimdi burada tek oldu. Bunu çiftlemek için tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Dibine batıyorum. Çıkıyorum. Tığımda 3 tane ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini bir çıkıyorum. Yani ikili trabzan yapıyorum. Böylece bakın burada da bir ilmekte 2 tane koymuş oldum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Birinci sırada sık iğne yaptım. İkinci sırada su yolu yaptım. Üçüncü sırada yine sık iğne yapacağım. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu noktaya bakın tam dibindeki noktaya sık iğne yaparak başlıyorum.
Ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Toplamda 10 tane sık iğne olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Elimizle yine düzeltelim. Evet. Sık iğnemi bitirdim. 1, 2, 3. Üçüncü sıramı da bitirdim. Şimdi bir sıra sık iğne, bir sıra su yolu. Şimdi sıra su yolu yapmakta. Su yolu yaparken 2 zincirle başlıyoruz sıramıza. 2 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Üzerine aldım ve tam dibine battım. İlmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken tekrar tığımın üzerine alıyorum ve bu sefer yanındaki boş ilmeğe batıyorum. Yine ilmek çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek, 5 ilmek varken 5'ini birlikte çıkartıyorum. Devam ediyorum. Tığımın üzerine aldım. Bir önceki ilmeğe batıyorum. Bu sefer çıkartıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum ve yanındaki ilmeğe batıyorum. Ve 5 ilmek varken 5'ini birlikte çıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar su yolumuzu sıra sonuna kadar yapalım. Evet, bakın son ilmeklerime geldim. Evet, şimdi burada ne yapıyorduk? Son bir tane kalan ilmeğime yine ikili trabzan yapacağım. Her su yolunun bitişindeki son ilmeğe bir tane battığımız için burada ikiye çıkartmak için bakın dibindeki noktada bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bir sık iğne, bir su yolu, bir sık iğne, bir su yolu. Şimdi arkadaşlar sık iğne sıramız. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim ve tam dip noktasına sık iğne yapmaya başlıyorum. Burada sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir sık iğne, toplamda 10 tane sık iğne olacak. Ve son sık iğnemi yapıyorum. Ve bu sıramı da tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Üst sırada ne yapıyorum? Su yolu sıram. 2 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Üzerine alıyorum ve hemen dibindeki noktaya batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Yine ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 5 tane ilmek varken 5'ini birlikte çıkartıyorum. Ve devam. Bir önceki ilmeğe battım. Çıkardım. Tekrar ilmek alıyorum. Yanındaki ilmeğe battım. Çıkardım. Ve 5 tane ilmek varken 5'ini birlikte çıkardım. Yine arkadaşlar sıra sonuna kadar su yolunu yapmaya devam edelim. Evet, bakın son ilmeğe de batıyorum. Son su yolumu yaptım. Şimdi ne yapıyorduk hatırlayalım. Buraya bir tane de ikili trabzan yapıyorduk son ilmeğe. Evet. Ve bitirdik arkadaşlar. Şimdi bir sık iğne, bir su yolu, bir sık iğne, bir su yolu, bir sık iğne, bir su yolu, toplamda 3 defa tekrarladık. Motifimizi tamamlamak için başta ve sonda sık iğne ile tamamlamak istiyoruz. Bu yüzden arkadaşlar bir sıra daha sık iğne geçeceğim. Bir tane zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum ve her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. 10 tane sık iğne olacak yani. Evet, son sık iğnemi de yapıyorum. Elimle şöyle düzeltelim. Şimdi arkadaşlar burada bir tane şöyle ilmek arasından geçiriyorum, zincir çekiyorum. Şöyle sıkıca şuradan makasla da kesiyorum. Ve böylelikle motifimi bitirmiş oluyorum. Elimle böyle el ütüsü yapmayı da unutmuyorum. Bakın ilk motifim hazır. Bu kenarlarındaki iplikler arkadaşlar bir tığ yardımıyla veya iğne yardımıyla arkasından gizleyebilirsiniz. Veya birleştirdikten sonra da gizleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz.
Evet, birinci motifimi bitirdim. Şimdi arkadaşlar bu motiften 56 adet yapmanızı isteyeceğim. Şablon üzerinde de göstereceğim. Ama şablon üzerinde göstermeden önce gelin ölçülerine bakalım. Benim motifim kullandığım iplik ve tığ numarama göre arkadaşlar eni ve boyu 7 santim oldu. Sizlerin iplik ve tığ numaranıza göre motifinizin ebatları değişebilir. Yalnız kara bir motif elde ettik. Şimdi arkadaşlar şablon üzerinde göstermek istiyorum. Bu motiften aynı motiften 56 adet yapmanızı isteyeceğim. Hemen gelip bakalım. 56 adet motif yapıyoruz. Bir sıra sık iğne, bir sıra su yolu, sık iğne, su yolu, sık iğne, su yolu. En son sık iğne yaparak motifimizi tamamlıyoruz. Eni ve boyu dedik 7 santim. Bir de arkadaşlar tabana ihtiyacımız var. Motifleri tamamladıktan ve birleştirmelerini yaptıktan sonra tabana çalışacağız. Tabanı videonun sonlarına doğru anlatacağım. Önce motiflerimizi bitirelim. Şimdi ben daha önce motiflerimi tamamladım ve bazılarını birleştirdim. Şimdi size hem şablon üzerinde hem de nasıl birleştirme yapacağız onu da göstereceğim. Ama gelin önce bir de şablon üzerinde bakalım. Şimdi 56 adet motifimizi öncelikle dörderli gruplar halinde birleştireceğiz. Böyle sanki bulmaca yapar gibi birini düz birini ters bir şekilde yerleştireceğiz. Yani bakın şöyle değil de biri böyle, biri böyle, daha sonra gelen böyle, daha sonra gelen şu şekilde gidecek. Önce dörderli olarak bunu birleştireceğiz. Bakın bu böyle geldi. Bu motifimizi bakın tam tersi istikamette yerleştireceğiz. Böyle yerleştireceğiz. Bir sonraki gelen motifimizi bunun tersi olacak. Bu şekilde yerleştireceğiz. Bir sonraki gelen motifimizi böyle yerleştireceğiz. Dörderli tane bu şekilde şuralarından sadece birleştireceğiz. Bakın birleştireceğiz, ipliğimizi koparacağız. Birleştireceğiz, ipliğimizi koparacağız. Birleştireceğiz, ipliğimizi koparacağız. Toplamda 3 ana yeri birleştireceğiz. Ve dörderli bu şekilde birleşmiş gruplardan 14 adet yapacağız. Şimdi dilerseniz gelin 14 adet şablonu yapalım. Daha sonra devam edelim. Evet, ben daha önce bakın bu şablonları hazırladım. Bu şekilde birleştirdim. 14 adet bu şekilde bakın birleştirerek ters düz birleştirerek böyle bunları hazırladım. Şimdi siz de 14 adet bu şablonu hazırladıktan sonra arkadaşlar diğer birleştirmeye geçiyoruz. Şimdi 14 adet şablonumuzda çantamızın yan kısımlarına ihtiyacımız var. Yan kısımları, yan duvarlar için 2 adet, ön ve arka içinde yine 2 adet birleşmiş motiflere ihtiyacımız var. Dörderli gruplardan arkadaşlar bakın dörderli grubu yaptıktan sonra buradan birleştirmelerini yapacağız. Buradan birleştirmeyi başlatacağım. Buradan çıkacağım. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bakın motifler bu şekilde olmayacak. Yani bakın bunda aynı hizalı. O yüzden bunu ayarlamanız lazım. Bakın ters çevirdim. Biri başka, biri başka. Bakın bu şekilde her bir motifin hem alta hem de yan yana motiflerin farklı olması gerekiyor. Şimdi bunu birleştirmesini yaparken buradan başlayıp buradan bitireceğim. Ve elimde bu şekilde arkadaşlar bakın birleşmiş halini de göstereyim. 2 adet bu şekilde yan motifi ihtiyacım olacak. Gelelim ön ve arka için. Ön ve arka için de arkadaşlar bakın böyle bu şekilde motiflerimi yine dikkat ederek birleştire gideceğiz. Mesela burayı birleştirdikten sonra bunu birleştireceğim. Bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bakın hemen şöyle bakalım. Bakın ön ve arka için 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane motifimi yan yana getirip aralarını birleştireceğim. Bakın şöyle koyacağım. Ve birleştirmeyi yapacağım. Elimizde şekil verelim. Rahatlıkla birleşiyor. Hiç endişeniz olmasın. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde ön ve arka olacak şekilde 2 adet büyük motife ihtiyacım olacak. Hemen onu da şöyle göstereyim. Bakın bundan 2 adet
bu şekilde motif birleştirmesini yapacağım. Bu motiften 2 adet, ön ve arkadan olacak şekilde ikişerli gruptan, bundan da arkadaşlar 2 adet. Şimdi tamamıyla motifleri birleştirelim. Daha sonra devam edeceğiz taban kısmını örmeye. Ama şuradaki birleştirmeleri nasıl yapacağız ve aralardaki birleştirmeleri nasıl yapacağız, onu da ben size göstermek istiyorum. Öncelikle bu şekilde dörderli gruplardan bakın 14 tane yapmamız gerekiyor. Araları birleştireceğiz. Hemen birlikte yapalım. İlk dörderli grubun birleştirmesini birlikte yapalım. Öncelikle bir tane kilit yapıyorum. Şöyle ilk motifimi alıyorum. Ben iplikleri tamamen birleştirmeler yaptıktan sonra arkasına gizlemeyi tercih ettim. Şimdi bir noktadan batıyorum uç kısmından. Bir de birleştireceğim motifimi alıyorum. Şimdi dikkat ediyorum. Böyle olmayacak arkadaşlar. İkisi de aynı hizada olmayacak. Çevirerek yapacağım. Bakın bunu böyle birleştireceğim. Hemen bu noktada batıyorum. İpliğimi arkasından geçiriyorum. Bundan da geçiriyorum. İlmek kaydırmayla motiflerimi birleştireceğim. Bakın denk gelecek arkadaşlar. Bütün ilmekler birbirine denk gelmesini sağlayacağım. Bu noktada arka ilmeklerden alarak gidersek daha şık bir görüntü sağlar. Alabildiklerimizi arka ilmeklerinden alalım. Bakın bir bu motiften, bir diğer motiften arkadan ilmeğimi alıyorum ve ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir tane önümdeki ilmekten, bir tane arkadaki ilmekten, bakın arka ilmeklerini alarak ne yapıyorum? Üzerine almadan çıkıyorum. Battım arka ilmekten önümdeki, hemen diğer motifinde bir ilmeğini alıyorum. Arkadan ipliğimi alıyorum. Bakın ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Çok sıkarsanız büzüşme yapar. O yüzden ne çok bol ne çok sıkı. Bazen bakın tamamen bir ilmeği almak mümkün olmuyor. Mesela burada direkt 2 ilmekten çıkmak zorunda kaldım. Çok da önemli değil ama mümkün mertebe arkadaşlar şu şekilde arka ilmeklerden alarak yapmaya çalışırsak daha hoş bir görüntü olacaktır. Bakın her bir ilmeğin birbirine denk gelen kısımlarından alarak birleştirmemizi sağlayalım. Bu şekilde sonuna kadar devam ediyorum. İlmek kaydırma yaparak. Evet, en sonda ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu noktada bir tane de şöyle zincir alıyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Aynı motifleri bitirirken işlemi yapıyorum. Şöyle bir hafiften bir tık çekiyorum. Ve ipliğimi burada kesiyorum. Dediğim gibi iplikleri ben en son arkadaşlar bütün motif birleştirmeleri yaptıktan sonra arkadan gizleyeceğim. Tabi sizler gizleyerek de devam edebilirsiniz. Sonraya iş bırakmamak için. Şimdi 3. motifimi birleştireceğim. Yine aynı şekilde kilit yaparak başlıyorum. Kilit yapıyorum. Bakın alıyorum 3. motifimi elime. Nasıl yapacağım? Bakın bunu da bu şekilde yapmayacağım tabii ki. Bu şekilde birleştireceğim arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hemen batıyorum. Ve diğer motifimi alıyorum. Onu da sıranın başından ilk ilmeğime batıyorum. Ve birleştirmeye başlıyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum arkadaşlar. Mümkün mertebe arka ilmeklerden almaya çalışıyorum. Değilse ikisini de birden alabilirsiniz. Bakın bu şekilde her bir gelen ilmeğin karşılığındaki ilmeği alarak ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Evet, bu şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle kağıt iplikliği mutlaka bakın denk gelmesini sağlayın.
zaten kolayca form alabiliyor elinizde. Şekil vererek birleştirin. Şimdi bu şekilde arkadaşlar bakın 4 motifi de böyle birleştirdim. 14 adet bu şekilde dörtlü gruplarım oluştu. Dörtlü gruplarımı bu şekilde yaptıktan sonra şimdi bakın buralardaki kısmı, şu noktalardaki kısımları birleştireceğiz. Bunun için de yine kilit işlemi yapıyorum. Ve dikkat ediyorum bakın birbirine ters olacak. Hem altlı üstlü hem yan yana gelen motifler birbirine ters olacak. Buradan hemen ilk ilmeğimi sıranın başında geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Evet. Şimdi böyle, bakın böyle arkadaşlar tutuyorum. Bu şekilde benim daha kolayıma geliyor. Motif. Şuradaki çizgileri siz de baz alabilirsiniz kaydırmamak için. Mesela şuraya kadar bir birleştireceğim. İpliğimi kesmeden işlemi yapıyorum. Şöyle tutuyorum. Burası benim için önemli. Bir ilmek belirleyici koyarak bunları da sabitleyebilirsiniz. Yine bakın arka ilmeklerden almaya çalışarak ilmek kaydırma yaparak birleştirmeye başlıyorum. Bakın birleştirmede bu tam çizgi kısma geldik. Bakın denk geldi. Burası önemli. Şimdi yine buradan şöyle birazcık ilmeğimi geniş tutmaya çalışıyorum. Çok sıkarsam sıkıntı olur. Hemen alabildiğim ilk ilmeği alıyorum. Ve diğer kısımdan da bakın ilmeğimi alıyorum. Ve ilmek kaydırma yaparak birleştirmeye devam ediyorum. Yine şöyle tutuyorum. Bu tarz dediğim gibi benim çok kolayıma geliyor. Size de tavsiye ederim. Bakın şu kısmı benim için önemli. Buraya kadar yine her bir ilmeğin karşılığına gelecek ilmeği alarak ve ilmek kaydırma yaparak motifimi birleştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar birleştirmeleri bu şekilde devam ediyoruz. Bu birleştirmeden devam edeceğim, bitireceğim. Bakın bu tarzda 2 tane böyle birleştirme yapmış olmam gerekiyor dörtlü gruplarda. Bunları yaptıktan sonra dediğim gibi ön ve arka içinde bakın ortaları birleştirerek 1, 2, 3, 4, 5 tane dörtlü grubumu birleştirerek bundan da 2 tane elde etmem gerekiyor. Şimdi birleştirmeleri yapalım, hazır edelim. Daha sonra taban kısmını örmeye başlayalım. Çantamızın motif birleştirmesini ben tamamladım. Bakın bu arka, ön ve her iki yanlar. Toplamda 4 parça motif birleştirmemiz hazır. Şimdi gelelim çantamızın taban kısmını yapmaya. Çantamızın taban kısmını yaparken bakın çantamızın taban kısmı şu şekilde. Şöyle düşünelim. Gelin bakın bu her iki yana şöyle. Bu tarafa da şöyle gelecek. Bu noktaları siz ölçülerini alırken çantamızın taban kısmı, boy kısmı burası olacak. En kısmı da arkadaşlar yandaki parçaların uzunluğu olacak. Ben benim yaptığım ölçüye göre size şimdi tarifini vereceğim. Ölçü olarak ortalama olarak 13 santim en. Boyda arkadaşlar yaklaşık olarak 32 santim. Bu arada ben motiflerimi birleştirdikten sonra hepsinin ön ve arka yüzünde buharlı ütü yaptım. Siz de motifleri tamamen birleştirmeye geçmeden önce mutlaka bir buharlı ütüyle ütü yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelin taban kısmını nasıl öreceğiz ona başlayalım. Tabanımız için öncelikle kilit işlemi yaparak başlıyorum. Kilit işlemini yaptıktan sonra 21 tane zincir çekeceğim. 21 tane zincirimi çektim. Şimdi ilk zincirimi atlıyorum. İkinci ilmekten itibaren sık iğne yapmaya başlıyorum. Sıra sonuna kadar her bir zincirime yani her bir ilmeğime bir tane sık iğne yapacağım. Ve toplamda 20 adet sık iğne elde edeceğim. Son ilmeğime de son sık iğnemi yapıyorum. Ve ilk sıramı bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Döndürüyorum örgümü ve tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum.
Tam bakın örgümün dibindeki ilmeğe batıyorum ve bir ilmek çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 1, 2 ve 3 tane ilmek oluyor. Tekrar bir ilmek alıyorum ve bu sefer yandaki ilmeğe batıyorum ve arkadan bir ilmek daha çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 5 tane ilmek varken 5'ini birlikte çıkıyorum. Ve ilk örneğimi yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bu sefer bakın çıktığım bir önceki ilmeğe tekrar batıyorum. Arkadan bir ilmek çıkartıyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum ve yandaki batılmamış ilmeğe batıyorum ve tekrar bir ilmek çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 5 tane ilmek varken 5'ini birlikte çıkartıyorum. Aynı arkadaşlar motiflerde yaptığımız işlemi burada tekrarlıyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar bu örneğimizi yapmaya devam edelim. Evet bakın sıramın sonuna doğru geldim. Örneğimde son kısmı yapıyorum. Hepsini birlikte çıkıyorum. Şimdi burada hatırlayalım arkadaşlar. En sonki kalan ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyordum. Onu da yine aynı motiflerde yaptığımız gibi su yolu yaparken en sonki yaptığımız ilmeğe bir tane ikili trabzan yaparak bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar taban kısmımız sık iğne ve su yolu örneklerinin birbiri ardına devamlarından oluşuyor. Bu şekilde örerek devam ediyoruz. Toplamda arkadaşlar 16 adet su yolu yapana kadar devam edelim. Boyu ortalama olarak 32 santim. Siz ona göre ayarlayabilirsiniz. Veya siz ördüğünüz parçalar çünkü tığ numarasına, iplik kalınlığına, inceliğine göre ve elinizin ayarına göre de değiştiği için burada arkadaşlar ölçünüz şu olacak. Yan kısımlar bakın tabanımızın eni olacak. Çantamızın ön veya arkasındaki parça da şöyle tabanımızın arkadaşlar boy ölçüsü olacak. Siz de bunlara göre kendi taban ölçünüzü ayarlayarak tabanınızı yapabilirsiniz. Evet taban yapımı da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi parçalarımızı mutlaka ön ve arka kısımlarından bir buharlı ütüyle ütüsünü yapalım. Ben çanta astarlamasını da kendi içerisine yapmak istedim bu sefer. Bunun için de size yaptığım yöntemi göstereceğim. Pratik bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Özellikle çanta astarlamasında dikişte acemi olan arkadaşlarım için tavsiye ediyorum. Benim de çok fazla dikişim iyi değil. Yeni başladım dikişe. O yüzden ben de bu yöntemi kullandım. Size de tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar her bir parçamızın ölçüsünü alalım. Ölçüyü alırken parçamızın biraz daha örgümüzden taşmasını sağlayalım. Sonra bir makine yardımıyla bakın ben de bu şekilde diktim bir dikiş makinesi veya elde parçamızın dikişini sağlayalım. Ve bakın şu şekilde arka kısmına gelecek şekilde bunları dikeceğiz. Bunlardan ben her bir parça için arkadaşlar bu şekilde bakın hazırladım. İpliklerini keseceğim dikmeden önce. Bakın bu şekilde dilerseniz makinayla dilerseniz de el dikişiyle bu parçaları örgümüzün şu kısımlarından iç kısımlarından bakın arka yüzleri birbirine denk gelecek şekilde parçaları dikeceğiz. Her bir parça için arkadaşlar bakın bu şekilde iç astarlama için parçalar hazırladım. Aynı şekilde taban içinde. Tabanı dilerseniz altına kalın keçe koyarak ve üzerine de yine astarlama kumaşı koyarak da dikebilirsiniz. Çantamızı astarlarken kısa bir kesit de size göstermek istiyorum. Bakın bu çantamın astar kısmı. Bu da çantamın ön veya arka kısmı. Şimdi çantamın astarda arka kısmı ve çantamın kapağındaki arka kısmı bu şekilde arka yüzleri birbirine denk gelecek. Burada bir iğne yardımıyla sabitleme işlemini yapalım. Şimdi ben makinayla dikiş yapacağım ama siz dilerseniz elde de dikiş yapabilirsiniz. Çanta astarlamasını ilk kapak yüzünde yaptım. Şimdi diğer bütün parçalara aynı astarlama işlemini uygulayacağım. Evet parçalarımın birleştirmesi tamamlandı. Arkadan astar dikişlerini de yaptım.
Bakın ön parçam, arka parçam, taban parçam. Tabanın kısmına keçe, kalın keçe arasına koydum. 2 tane de yan parçalarım arkadaşlar. Şimdi birleştirmelerini yapacağız. Birleştirmelerini yaparken önce taban kısmıyla bir ön veya arka parçasını, artık hangisi denk gelirse arkadaşlar, onu birleştireceğim. Bu şekilde. Bunu birleştirdikten sonra diğer ön veya arkaya gelen kısmı birleştireceğim. Daha sonra arkadaşlar yan parçalarını birleştireceğim. Birleştirme işlemlerini aynı motifleri birleştirirken kullandığım teknikle yapacağım. Eğer tığ ile birleştirme tekniğine zorlanıyorsanız arkadaşlar, iğne ile de birleştirebilirsiniz. Birleştirme işlemine başlamadan önce yine bir tane kilit işlemi yapıyorum. Ve ön veya arka parça, artık hangisine denk gelirse, bu noktada birleştirmelerinizin daha kolay olabilmesi için bu şekilde ilmek belirleyicilerden yardım alabilirsiniz. Birkaç yerinden sabitleyerek. Evet, motiflerde yaptığımız işlemin aynısını arkadaşlar, mümkünse arka loblardan alarak ilmek kaydırma yaparak, şöyle ilmek kaydırma, çok fazla ipliğimizi de sıkmayalım. Sıkarsak bir düşme yapar. Ne çok gevşek ne çok sıkı. Bu şekilde birleştirmeye başlayalım. Evet, çantamın birleştirmelerine devam ediyorum. Şöyle bir yine size de göstermek istedim. Bakın bütün parçaları tabana birleştirdim. Şimdi bir yan parçaları şöyle birleştirmekte kaldı. Bunları da birleştireceğim. Bakın bir de şu köşede her iki yanı birleştireceğim. Ve böylelikle birleştirme işlemimi bitirmiş olacağım. Evet, bakın arkadaşlar, çantamızın birleştirmesini tamamıyla bitirdik. Şimdi bu noktada birkaç sıra düz öreceğiz. En son bakın ben şu kısmın birleştirmesini yapmıştım. Burada ipliği kesmedim. Çünkü buradan birkaç sıra sık iğne yapacağım. Çantamın çevresine şöyle bir tane zincir çekiyorum ve ilk noktaya batıyorum. Böyle boş bulduğum ilmeklere sık iğne yaparak çantamın çevresini dolanacağım. Ve birkaç sıra yapacağım arkadaşlar. Ben bu sıraları tamamlayayım. En son kaç sık iğne de bıraktım, sizlere de göstereyim. Bakın şuradaki su yolu olan kısımlara, buralara 2 tane sık iğne batabilirsiniz. Bakın 2 taneyi kaldırıyor. Bir tane sık iğne olan kısımlara bir tane sık iğne yapabilirsiniz. Bu şekilde boşluklara birer tane sık iğne denk gelecek şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Sırayı bitirdikten sonra, bakın sıraya burada başladık. Herhangi bir ilmek kaydırma yapmadan spiral bir şekilde yine aynı bu noktaya bir tane sık iğne yaparak etrafı dolanacağız. En son sık iğnelerimiz bittiğinde de ilmek kaydırma yapıp bırakacağım. Evet arkadaşlar, çantamızın sık iğne sıralarını da bitirdim. Ben bu şekilde 3 sıra sık iğne yaptım. Çantanın orijinalinde 2 sıra vardı. Ama ben kupların daha iyi dikilebilmesi adına 3 sıra yaptım. Şimdi en son bitişi, bakın burada ilmek kaydırma yapıp bıraktım. Şimdi bu ipliğimi bir iğne yardımıyla çantama yedireceğim. Evet, çantamı tamamıyla bitirdim. Şimdi çantamın açma kapama yerine ben tuhafiyeden satın aldığım bu şekilde mıknatısları dikeceğim. Bakın birini buraya, birini buraya, tam karşılıklı gelecek yerlere bir dikiş iğnesi ve ipliğiyle buraya dikeceğim arkadaşlar. Böylece açma kapama yerini de yapmış olacağım. Şimdi gelelim çantamızın kulp yapımına. Çantamızın kulpu için sihirli halka ile başladığım, bu şekilde sık iğnelerle tamamladığım ve spiral ördüğüm bir kulp yapacağız. Yapımı oldukça kolay. Dilerseniz hemen gelin bunun yapımını da size anlatayım. Çantamızın kulp yapımı için sihirli halka yapıyorum. Şöyle bir miktar iplik bırakıyorum. İpliğimi şu şekilde parmağıma doluyorum. Çaprazı görüyorum.
tığım içeriden geçirip bir tane ilmek alıyorum. Bir tane daha ilmek alıyorum. Ve bu sefer bakın bir tane halka oluştu. Bu halkanın içine 8 tane sık iğne yapıyorum. Yaparken bir yandan da bu halkamı hafifçe kapatıyorum. 1, ikinci sık iğnem, 3, 4, 5, 6, 7, biraz daha kapatalım. Son sık iğnem kaldı. Ve 8. Sıkıca kapatıyorum. Çok çekerseniz de ipliğiniz kopar. Şimdi arkadaşlar hemen ilk sık iğnenin tepesine batıyorum ve sık iğne yapmaya başlıyorum. Direkt sık iğne yaptım. İlk ilmeğin tepesine battım. Evet, ne kadar şu halkayı çekebilirseniz o kadar iyi. Ama ipliğimiz kopmayacak. Devam ediyorum. Yapmam gereken şey şu: her bir sık iğne tepesine sık iğne yapmak. Herhangi bir ilmek kaydırma veya zincirle ilerlemiyoruz arkadaşlar. Böyle döne döne, bakın çukurlaşma oluşmaya başladı. Döne döne her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Dolayısıyla spiral bir şekilde her sırada 8 tane sık iğne sayım olmuş olacak. Herhangi bir ilmek belirleyici vesaire takmıyorum. Çünkü bu şekilde ilerleyecek. Evet, istediğim uzunluğa gelene kadar arkadaşlar bu şekilde ilerliyoruz. Kordon yapımımız bu şekilde. En son uzunluk ölçüsünü ve kapanışı nasıl yapacağız onu da size videoda göstereceğim. Ortalama olarak 51 santime kadar sık iğnelerini ördüm spiral bir şekilde. Dediğim gibi sizler dilerseniz uzatabilirsiniz. Şimdi bu noktada nasıl kapanacak onu göstermek istiyorum. Şimdi eksiltme yaparak kapatacağız arkadaşlar. İlk önce bakın karşıma gelen sık iğnenin ön lobundan alıyorum. Hemen yanındaki ilmeğin de ön lobundan alıyorum. Ve ikisini birlikte çıkartıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltme yaptım. Devam ediyorum. Tekrar yanındaki ilmeğin ön lobuna batıyorum. Bir yanındaki ilmeğin de ön lobunu alıyorum. Ve ikisini birden sık iğne yapıyorum. 2 tane eksiltme yaptım. Bir tane daha yapacağım. Yeterli olacak sanırım. Bakın hemen yanındaki ilmeğin ön lobunu aldım. Bir yanındaki ilmeğin de ön lobunu alıyorum. Ve ikisini birlikte sık iğne yaparak bitiriyorum. 3 tane eksiltme yapmış oldum. Şimdi dikiş için uzunca bir iplik bırakıp kesiyorum. Çantamızı, kulpunu çantamıza her iki kenardan dikeceğimiz için bir miktar ipe ihtiyacımız var. Buraya da ekstradan bir iğne ve iplik yardımıyla dikişini sağlayacağım. Şimdi en son bakın şöyle ipliğimi buradan çıkartıyorum. Ve yine bir iğne yardımıyla en son ilmekleri toparlayarak da pürüzsüz bir görüntü verebilirsiniz. Biraz fazla uzun ip bırakmışım dikiş için. Bakın arkadaşlar, sonra şöyle ilmekleri topluyorum, bir araya getiriyorum yani. Ve böylelikle bakın bu uç kısmını da yuvarlak hale getirmiş oldum. Şimdi çantamıza şöyle, çantamızın bakın 1, 2, 3 tane motifimiz var. Bu 3 motifin başı ve sonundaki şu çizgileri arkadaşlar birleştirme yerlerine arkadan şu şekilde çanta kulbumuzu dikiyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın tam astar kısımda sık iğne kalan kısma. Hatırlarsanız ben 3 sıra sık iğne yaptım demiştim. Bu şekilde çanta kulbunun daha rahat dikilmesi için bunu tercih ettim. Bakın bu noktalara çantamızın kulbunu dikiyoruz. Çanta kulbundan 2 adet yapmanızı isteyeceğim. Çanta kulbumuzun bir tanesine diktim. Diğerinin dikişini de diğer tarafın dikişini de birlikte yapalım. Size de göstermek istedim. Bakın arkadaşlar, şu çizgiyi baz alıyorum ve şöyle bu noktadan çıkıyorum. İlk önce bir çantanın sapını bu kısma sabitleyelim. Sabitleme işlemini yaptıktan sonra dikişimiz sık iğneleri taklit ederek olacak.
Bakın şöyle bir önden çıkıyorum. Sonra arkadan tekrardan giriyorum. Bu şekilde ilmekleri de taklit ederek, dikişin çok belli olmasını istemiyorum çünkü. Dikişi bu şekilde sağlıyoruz. Evet arkadaşlar, çantamızın çanta saplarını da her ikisini de diktik. Bakın mıknatıslı olan açma kapama yerini de diktim. Çok güzel bir çanta oldu. Açık konuşmam gerekirse çantanın bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Severek kullanacağım, hiç şüphem yok. Daha fazla tarif videosuna erişmek istiyorsanız arkadaşlar kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone ol butonuna tıklayınca direkt abone oluyorsunuz. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın diyelim. Görüş ve önerileriniz, güzel dilek ve düşünceleriniz için de yorumlarda böyle birkaç cümle yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir başka tarif videosuna görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.